Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte vintage model bakın şöyle parmaksız eldiven çalışacağız. Malzeme olarak arkadaşlar bakın şu kahverengi bölgeyi hafif tüylü iple yaptım. Şu kısmı ise pamuk iple yaparsanız çok daha güzel duracaktır. Şöyle bakın, kendi ölçülerime göre yaptım, elimin ölçüsüne göre. Giydiğim zaman şöyle çok şık duran bir vintage model eldiveni bu şekilde sizlerle birlikte çalışacağız. Detaylı bir şekilde anlatacağım, merak etmeyin. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım rahatlıkla yapacaklardır. Malzeme olarak bu şekilde bir tane şuraya, ister kurdele tarzı hazır kurdelelerden, isterseniz bu tarzda arkadaşlar düğme kullanabilirsiniz süsleme aşamasında. Ve dediğim gibi bakın şuraya daha böyle pamuksu iplikler, buraya da daha böyle tüysü iplik alırsanız arkadaşlar modeliniz daha hoş şık duracaktır. Örerken şimdi bakın şöyle ben 2,5 numara tığ kullandım. İpimi yine aynı şekilde kullanacağım. Diğer işini sizlerle öreceğim. Ölçülerini, sayılarını birebir vereceğim arkadaşlar. Şöyle ölçecek olursam bakın tam boyut olarak tam 19 santim oluyor. Bu şekilde ölçtüğümde 19 santim. Bilekten ölçtüğümde merak etmeyin, bunun açık ölçülmüş halini de vereceğim yaparken. Tam 8 santime denk gelmiş oluyor. Evet, şimdi başlayalım. Başlamadan önce de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an beni izleyen arkadaşlarım, kanalıma abone değilseniz lütfen, destekleriniz benim için çok kıymetli. Abone olmayı unutmayın. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Destekleyen arkadaşlarım için şimdiden çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, başlayalım. Hemen ipimi alıyorum. Burada başlarken şöyle bir tur çevirdim bakın. 1, toplamda burada 35 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5. Hemen çekip geliyorum 35 adet. Evet, 35 adet zincirimi çektim. Dönme aşamasında 35 artı bir tane daha zincir çekeceğim. Bakın şu şekilde. 36 tane toplamda zincirim olmuş oluyor. Burada 35. zincirden başlayarak sık iğne yapıyorum. Evet, bütün zincirlerimin içerisine birer adet olacak şekilde sık iğnelerimi yapıp başa kadar geleceğim. Burada 35 adet sık iğnemi yaptım. Evet. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Dönerken kenara her zaman bir zincir çekmeyi unutmayalım. Döndüm. Burada arkadaşlar her daim bakın, ilmeklerimi bu şekilde batmak yerine arkadaki ilmeklerden, bakın buralardan girerek sık iğnelerimi tekrardan bu şekilde oluşturacağım. Model hep sık iğneden ve arka ilmeklere, arka loblara batarak oluşturacağız sık iğnelerimizi. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekrardan geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi burada tekrardan aynı şekilde kenara bir zincir çekip şu şekilde çevirdim. Hemen bakın çektiğim o zincire değil, dipteki yuvaya sık iğne oluşturarak devam ediyorum. Yine bakın arka loblara giriyorum. İki kanadını birden almıyorum. Evet, modelim bu şekilde olacak. Her daim arkadan batacağız dediğim gibi. Elinizin ölçüsüne göre, enine göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ben elimin ölçüsüne göre dediğim gibi ayarladım arkadaşlar. Bu sıramı bu şekilde büyütmüş olacağım. Toplamda kaç sıra yapacağımı en son bunu tamamladıktan sonra hem ölçüsünü hem sıra sayısını vermiş olacağım. Bu kısmı bu şekilde tamamlayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde sıramızı büyüttük. Şimdi kaç sıra yaptım onları hemen söyleyeceğim. Şöyle bakın, eldivenim benim şu şekilde boydan tuttuğum zaman şöyle duracak.
Ona göre ölçünüzü alın. Daha yüksek isteyen arkadaşlarım buraya 35 değil de 40 zincir çekebilirler. Şimdi bakın burada 17 santim olacak şekilde enini ayarladım. Boy kısmı da şöyle hemen ölçelim, 15 santim arkadaşlar. Şimdi burada kaç sıra toplamda yaptım? Da toplamda 42 sıra bu şekilde sık iğnelerimi tamamlamış oldum. Şimdi burada birleştirme işlemini hemen göstereceğim sizlere. Bakın katladığım yer zaten şu an belli. Tam şu kısma gelene kadar arkadaşlar burada şurayı birleştirmiş olacağım. Birleştirme işlemini hemen hızlıca anlatayım. Bakın eldivenimi ikiye katladım bu şekilde veya kolluğumu. Hemen karşı taraftaki ilmekten girerek bakın ilk baştaki ilmekten giriyorum. Burada şöyle yapalım. Kenara bir tane zincir çekiyordum. Bir zincir çektim. Karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafın hemen bakın buradan ilk ilmeğinden aldım. Bu arada ipim aşağıda kalsın. İlk ilmeğinden girdim. Ve buradan da yine ilk ilmeği aldım. Bu ikisinden ilmeklerden geçerek ip kaydırıp yukarıya ilmeğimi taşıdım. Tekrardan karşılıklı ilmekleri birleştireceğiz. Bakın buradan aldım. Buradan aldım. Şöyle ön tarafa taşıdım. Şimdi bakın 3. ilmekleri birleştiriyorum. Hemen buradan girdim. Karşı taraftan bakın buradan ikili girmiyorum arkadaşlar. Tekli girebilirsiniz. Buradan aldım. Üstte görünen ilmeklerden tutturup yukarıya doğru ilmeğinizi çekin. Buradan aldım. Buradan aldım. Yukarıya taşıyorum. Bakın ilmeğimi. İpimi kaydırdım. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar birleştirmenizi yapın. Evet bakın burada 23 tane toplamda ilmeğimi birleştirdim. Şimdi bu kısımda şöyle bir şey yapacağım. Buradan bakın benden taraftaki parçadan girerek tekrar ip kaydırmama devam ediyorum. Kenarlar daha düzgün, şık dursun. Evet bakın. Burada son ilmeğe gelene kadar ip kaydırma tekniğini kullanmış oldum. Şimdi buradan ben ipimi keseceğim. Tam şu noktadan keseyim. Burada ipimi birleştirmiştim. Evet, bu kısmı tamamlamış oldum. Şöyle arka tarafa çekeceğim. Bakın bu kısmı böyle duruyor. Şimdi diğer tarafa gelecek olursam hemen oraya da bir ip kaydırma yapacağım. Nereden batacağım? Nereden başlayacağım? Hemen ona gösteriyorum. Buradan arkadaşlar bakın. En son tam orta noktadan girerek buraya da bir ip kaydırma yapacağım ki iki tarafta eşit olsun.
Bu arada toplamda 23 tane ilmek kaydırmış oldum burada. Ve burada kaç tane ilmek kaydıracağız ona bakalım. Sayalım isterseniz birlikte. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4 ve tam şu kenardan da bir tane ilmeğim kalıyor. Onu da kaydırıyorum. Toplamda 12 adet bu şekilde ilmeğimi kaydırmış oldum. Bakın görüntüsü bu şekilde duruyor. Hemen buradan ipimi kesiyorum. Bu ipleri sonrasında iç tarafta düzenli bir şekilde ilmeklerden geçerek yok edebilirsiniz. Tertemiz dursun arkadaşlar. Evet. Şimdi bu kısımda ne yapacağız? Tam burayı hallettim. Bu orta kısma yani şu şekilde katlayacağım buradan. Evet, eşit bir şekilde katlayın arkadaşlar. Buraların ilmeklerinin eşit olması önemli. Şöyle buralardan ilmek çıkartacağız çünkü. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Burada hangi renk ip kullanıyorsanız ona göre ipinizi alın. Şimdi bu kısımda hemen bakın başlangıç olarak buradan girerek bu noktadan girerek tam ortayı bulun arkadaşlar. Ona göre bir hemen iki tane bakın zincir çektim. 2 hatta şöyle yapalım. 3 zincir çektim. İlmeğimi aldım. Hemen tam şu orta noktaya girerek buraya bir ikili trabzan 1 2 defa da çektim. Tekrar bir zincir çekiyorum araya. Tam şuraya orta noktaya girerek bakın ikili trabzan bir zincir çekiyorum araya, ilmeğimi aldım. Hemen bakın şuradaki çizgilerin tam tepe noktalarını arkadaşlar. Ortalarında bulunan o çizgiye trabzanlarımızı yerleştirmiş olacağız. Bu şekilde bakın trabzanları yaptığım yeri görüyorsunuz. Şurada duran çizgilerin hemen devamında tepe noktalarına giriş yaparak bu şekilde trabzanlarımı oluşturmuş olacağım. Evet, burada kaç tane trabzan oluştu ona bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 toplamda 22 adet trabzanımı yerleştirdim. Araya tekrar burada bir zincir çekmeden arkadaşlar birleştirme işlemini yapacağım. 1 2 ikinci zincirin içerisine bu şekilde girerek trabzanlarımı oluşturdum. Burada toplamda 2'nin katları olsun ki modelimiz tam otursun buraya. Sayıları tam tutsun arkadaşlar. Şimdi 1 2 tane zincir çektim. Hatta 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı bakın noktaya tekrar girerek buraya şu şekilde ikili trabzan oluşturdum.
Tekrardan ilmeğimi aldım. Bir boşluk bırakıyorum. Trabzanlar arasında şuradan bir boşluk atlayıp ikinci boşluğun içerisine tekrardan bakın ikili trabzan, araya bir iki zincir, ilmeğimi aldım. Aynı boşluğun içerisine tekrardan bu şekilde ikili trabzan, ilmek alıyorum. Arada zincir çekmeden bir boşluk atlayıp ikinci boşluğun içerisine ikili trabzan, bir zincir, bir iki zincir pardon, ilmeğimi aldım. Aynı boşluğun içerisine bu şekilde trabzanımı yerleştirdim. İlmeğimi aldım. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğun içerisine ikili trabzan, iki zincir, aynı boşluğa tekrardan bu şekilde ikili trabzan, ilmek alıyorum. Boşluğumu atladım. İkinci boşluğa tekrardan bu şekilde bir iki tane aynı boşluğun içerisine bu şekilde sıra sonuna kadar bu işlemi yapıp gelelim. Evet bakın, son olarak burayı birlikte yapalım. Sonrasında ne yapacağımı göstereceğim. İkinci sıramda hemen bakın, ikili trabzanımı oluşturdum. 2 zincir çektim. İlmeğimi aldım. Aynı boşluğun içerisine bir kez daha bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi bakın şu kısma şöyle geçtim. V'leri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu V'lerin içerisinde her zaman ilerleyeceğiz. Bakın 2 tane zincirimi çektim. Aynı boşluğa arkadaşlar. Bakın bir tane ikili trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim. İlmeğimi aldım. Aynı boşluğun içerisine 2 adet ikili trabzan daha yapacağım. Bir, şöyle göstereyim. Tekrardan 2 tane. İlmeğimi aldım. Bir sonraki yuvaya girerek buradan ikili trabzan 2 tane, ortaya 2 tane zincir, tekrardan aynı boşluğun içerisine 1 2 adet ikili trabzan, tekrardan bir sonraki boşluğa geçiş yaparak bu şekilde 2 sağa, ortaya 2 zincir, 2 de sola trabzanlarımı yerleştireceğim. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, bu şekilde oluşturdum. Tekrardan sıramın sonuna kadar geldim. Burada hemen bakın, ilk başlangıçtaki trabzanın tepesindeki yuvaya batıyorum. Bir tane ipimi kaydırdım. Bir tane daha ipimi kaydırdım. Bu şekilde bakın boşluğun içerisine geçtim. Bir iki tane zincir çektim. Burada yine aynı şekilde bakın 2 tane ikili trabzan oluştu. 2 zincir çektim araya. Tekrardan bu kısımda bir aynı yuvaya tekrar battım. 2 artırmasız aşağıdaki sırada ne yaptıysam burada da yine aynı şekilde ilerlemiş olacağız. Kenarlara ikişer adet çok pardon, ikili trabzanımı yerleştirip araya 2 zincir. Bu şekilde hemen tamamlayıp geliyorum. Evet, tekrardan burada dördüncü sıramı da kenarlarda ikişer adet trabzan oluşturarak tamamlamış oldum. Şimdi tekrardan bakın, ilk baştaki trabzanın tepesindeki yuvaya girişimi yapıp ipimi kaydırdım. Bir sonraki yuvaya tekrar ipimi kaydırdım ve boşluğa tekrardan bakın giriyorum. Burada bir iki tane zincir çekiyorum. Bu sefer artırmalı gidiyoruz kenarlarda, fark ettiyseniz 2 sıra artıracağız. Burada 1 2 zinciri de trabzandan sayıyoruz. 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, tekrardan aynı boşluğun içerisine 1 2 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Tekrardan bakın bir sonraki yuvaya girişimi sağlıyorum. 1 2 3 adet ikili trabzan, 2 tane zincir,
Tekrardan sol tarafa aynı yuvanın içerisine 3 adet ikili trabzan, bu şekilde arkadaşlar sıramı tamamlamış olacağım. Artırdıkça bakın yelpaze gibi açılmış olacak birazcık ve bu da çok hoş bir görüntüye sebep olmuş oluyor zaten. Modelde ayrıca çok şık duruyor. Hemen bu sıramızı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın tekrardan sıramın sonuna geldim. Hemen baştaki ilmekten girerek ipimi kaydırdım. 1 2 şöyle 3 kez ilmeğimi kaydırıp orta yuvaya bakın tekrardan gelmiş oldum. 1 2 zincir çektim. Burada yine aynı şekilde kenarlara üçer adet olacak şekilde ikili trabzanlarımı yerleştireceğim. 1 2 3 adet. Hemen karşıya geçtim. Burada da yine 1 2 3 adet ve 1 2 zincir araya tekrardan yine 3 adet. Bu şekilde sıramın sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet, ikinci sıramda da yine kenarlara 3 adet trabzanlarımı yerleştirdim ve bakın bu şekilde duruyor. Çok şık oldu. Vintage model kolluk veya parmaksız eldiven olarak geçiyor modelim. Şimdi birleştirdim tekrardan. Bu şekilde 3 adet kaydırma yaptım. Hemen bu şekilde geçtim. Tekrardan 1-2 tane zincir çektim. Burada arkadaşlar yine bu son modelim, son sıram olacak. 1 2 3 adet 1 2 zincir. Biraz daha açılsın isteyen arkadaşlarım burayı kenarlara 4 adet de ikili trabzan yapabilir. Ben çok açılsın istemiyorum. 3 adet yeterli olacak. 1 2 3 2 zincir, 1 2 yine aynı şekilde, hiçbir farklı işlem yok. Bakın şöyle katladığımda ne yaptığımızı göstereyim. Başta 20 adet trabzanımı bu şekilde kenarlar içerilerine bir zincir çekerek, aralarına bir zincir çekerek oluşturduk. İkinci sırada V'lerimizi yerleştirdik. Bir boşluk atla V yap. Bir boşluk atla V yap. Üçüncü sırada arkadaşlar kenarlara ikişer adet ikili trabzan. Dördüncü sıramda yine kenarlara ikişer adet ikili trabzan. Aralara ikişer zincir çekiyoruz her zaman. Beşinci sıramda arkadaşlar 1 2 3 4 5. sıramda 3 adet, 6. sıramda 3 adet ve 7. sıramda da kenarlara sağa ve sola toplamda 6 adet ikili trabzanlarımı bu şekilde yerleştirip modelimi tamamlamış olacağım. Evet, sıra sonunda birleştirmemi yapıp ipimi keseceğim. Sonrasındaki aşamaya geçelim beraber. Evet, son aşama olarak demiştim. İpimi hemen birleştirdim. Toplamda dediğim gibi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 sıraya tamamlamış olduk. Ve süsleme olarak da ben şuraya bir düğme yerleştirdim. Bakın bu şekilde. Vintage model parmaksız eldivenimi bakın bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Çok da hoş, çok da şık duruyor. Evet, istediğiniz renklerde, istediğiniz ebatlarda, özellikle şu kol kısmına dediğim gibi 35 zincir çektim ben. Daha uzun olsun istiyorsanız 40 zincir. Benim parmaklarım biraz kısa. Hani uzun parmaklar için, uzun eller için arkadaşlar söylüyorum. 40 zincir adede tamamlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde bitirmiş oldum. Tarifimin sonuna geldim. Evet arkadaşlar, şöyle hemen çıkarayım. Şu kısmı daha uzun yapmak isteyen arkadaşlarım bir sıra daha gidebilir. Bu sefer hani 3 tane değil de 4 adet yerleştirebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz tabii ki.
Tarifimin sonuna geldim dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.